Geçmiş asırlarda ibret alalım diye Firavunların, Nemrutların başına gelen musibetler şimdi bütün dünyanın başına geliyor. Eskiden kör topal sineklerle geliyordu. Şimdi elsiz, ayaksız virüslerle geliyor. Topunu toplasan 10 gram etmeyen bir virüs bütün dünyadaki aklımıza gelmeyecek seviyelerde, filmlere konu olacak şekillerde hayatımızı etkiliyor. Deseydin ki şu dükkanını 2 gün kapa, mümkünü yok. 2 gün dükkan mı kapanır diyeceğimiz günlerden dükkanları aylarca açamadığımız günlere geldik. Ya artık hayatında dışarıda çıkıp da bir yemek, bir kahve, bir çay içemeyeceksin desek, ya öyle hayat mı olur arkadaş, ben 2 gün evden çıkmayayım daralırım dediğimiz günlerden aylarca evde rehin olduğumuz günlere geldik. Ve bunu bütün dünyadaki toplamı belki 10 gram etmeyen, elsiz, ayaksız, gözsüz, öfkesi olmayan, duyguları olmayan, sevgisi olmayan, siniri olmayan bir virüs eliyle yapıyor. Yani biz geçmiş zamanlardan, Nemrutlardan, Firavunlardan okuduğumuz meseleleri bizzati yaşıyoruz. Farkında mısınız? Neden böyle oluyor? Eskiden Nemrut'un yeri belli, Firavun'un yeri belliydi. Şimdi her mahallede Nemrutlaşmış nefisler, her sokak, her caddede firavunlaşmış, enaniyetten yanmış benlikler var. Eskiden rivayetlerde duyardık Allah Azze ve Celle'ye kafa tutulduğunu. Şimdi her köşe başında Allah'a açık bir şekilde kafa tutma cüretinde bulunan insanlar var. Bizim buraya gelip hayatım değişti diye kendisini anlatan hidayet öykülerinde bile eski hayatında ne kadar Allah'a kafa tuttuğunu herkes defalarca anlatıyor. Ne ilginç bir hal değil mi? Sadece zulüm noktasında değil, iyilik noktasında da öyle firavunlaştık, öyle benliğin esiri olduk ki hangi güzel işi yapsak bunu ben yaptım diyerek kendimizden biliyoruz. Kur'an buna kimin örneğini veriyor? Firavun örneğini veriyor. Bir insan enaniyetle yanıp kavrulsa, her güzelliği kendisinden bilse, bu niyet ile teferrun etse Firavun meşrebine gider. Bir insan hakikati duymasına rağmen bir türlü doğruya adım atmasa ve atmamak için inat etse, temerrüt etse buradan da Nemrutluk mesleğine gider. Ben bir robot üretsem ve bu robot da başarılı olsa, sizce robotun ben ne güzel işimi yapıyorum diye övünmeye hakkı var mı? Bunun mucidi kimse ancak o övünebilir. Biz güzellikleri bir robot gibi o kadar çok kendimizden biliyoruz ki servetimi ben kazandım. Bu güzel günleri dişimi tırnağımı kazıyarak elde ettim diyor. Aynı o robot gibi davranıyoruz. O robotu yaratan, yani bizi yaratan Sani Zülcelal'in bütün güzelliklerini bize emaneten verdiğini bir türlü anlayamıyoruz. Şimdi soruyorum. Eski zaman firavunlarından bizim farkımız nedir? Adam kayırma, torpil, ticarette yalan dolan her köşe başında denk geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Bakın en büyük kuruluş noktalarına bile gitseniz artık onun içerisindeki çalıştırdıkları elemanlara öyle hedefler yazmışlar ki o en güvenilir kuruluşlarda bile o içerideki adam hedefini tutturmak için yine her türlü yalanı söylüyor. Yani dışı süs, içi pis. Gene aynı mesele. Bu kadar haram olup Resulullah'ın sünnetinden uzak olan davranışlar, torpiller, adam kayırmalar, bir işlerin tanıdık olarak daha kolay çözülmesi, rüşvetle çözülmesi. Bunlar size hayret vermiyor mu? Yani işlerin böyle normalleşmiş gibi gözükmesi hayret vermiyor mu size? Şimdi günün birinde adamın bir tanesi arabayı tamirciye götürmüş. Titriyor bu araba demiş. Yolda iyi gitmiyor. Tamirci de demiş ki hocam demiş, siz bu arabaya haram yedirmişsiniz demiş. Nasıl yani haram yedirmişiz? Demiş ki siz benzine su katmışsınız. Benzine su katılınca bu araba haram yemiş, titremeye başlamış. Benzine su katılınca motor titrerse bu kadar sünneti unutup sürekli kursağına haram katan bizler ne hale düşeriz acaba? Bu asır Firavunların, Nemrutların başına gelen olayları mumla aratacak bir asır. Onların okuduğumuz hayat hikayeleri, o ibret olacak yaşantıları şimdi her köşe başında, her caddede. Birçoğunu şu an örnek olarak anlatmıyorum. O kadar midenizi bulandırmak istemiyorum. Yoksa gencecik çocuklara, küçücük evlatlara kadar ne kadar zulüm edildiği maalesef çok gözümüzün içine sokulacak kadar fazla örnekler içerisinde. Şöyle bir haberlere günlük baktığında, bir Twitter'ı karıştırdığında, şöyle bir medyaya baktığında bile insan hayret ediyor. Gerçekten ben bu dünyada mı yaşıyorum yani? Bu olay benim yan mahallemde, yan şehrimde mi olmuş diye insan hayret ediyor. Birisi
silahı çekip bir adamı öldürse, o adamın ölmesine sebep vücuduna kurşunun isabet etmesidir. Doğru mu? Peki adamı kurşun mu öldürdü deriz, yoksa hayır o silahı sıkan adam mı öldürdü deriz? Silahı sıkan adam onu öldürdü deriz ve bu yüzden de o adamı yargılarız. Demek ki bir hadise yaşansa da hadiseyi tetikleyen birinin olması gerekiyor. Şimdi başımıza gelen musibetler yağmur gibi yağıyor. Fay hatları çatlıyor ama o fay hattını kim tetikliyor? Düğmeye kim basıyor? Biz bunu hiç düşünmüyoruz. Seller oluyor, dolular yağıyor, başımıza gelmeyen kalmıyor, çığlar düşüyor. Ama o düşme, yağma, devrilme eyleminde silahın tetiğine kim basmış? Olayların yaratılmasını kim tetiklemiş? Bunu hesaba katmıyoruz. Şimdi bu başımıza gelen virüs hadisesinde de aynı şey oluyor. Kimimiz konuşuyoruz, bu virüs fıtri bir virüstür. Yarasadan çıkmıştır. Birimiz konuşuyoruz, bu virüs suni bir virüstür. İşte bilim adamları android insan üretecekmiş, bir şey yapacakmış. O yüzden virüsü ortaya çıkarmış diyor. Şimdi bu virüs fıtri midir, suni midir? Ben onu bilmem. Ama ne olursa olsun Allah'ın ilmi dahilindedir, onu biliyorum işte. Nereden biliyorsun? En'am suresindeki o ayeti celileden. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Demek başımıza gelenlerden Allah'ın haberi var mı? O zaman 3. kısma geçiyorum. 1. kısımda sorun var mı? Firavunlaşma, Nemrutlaşma. 2. kısımda ne olursa olsun tetiğe basan Allah Azze ve Celle. 2. kısmı bitirirken dedim ki, madem öyle başımıza gelenlerden Allah'ın haberi var mı dedim. En'am suresindeki ayetten ötürü. Gelelim 3. kısma. Ya Rab, her köşe başında firavunlaştık ve nemrutlaştık. Bu yüzden başımıza musibet yağıyor. Ve Ya Rab, bu musibetlerin her birisi senin ilmin içerisinde, senin bilgin dahilinde yağıyor. Peki Ya Rab, bu kadar musibet yağarken iyi ile kötüyü neden ayırmıyorsun? Oldu mu 3. kısım? Başta dedik nemrutlaştık, firavunlaştık, musibet yağıyor. İkincide dedik ne olursa olsun senin bilgin dahilinde, bunu biliyorum. Madem biliyorsun Ya Rab iyi ile kötüyü neden ayırmıyorsun? Şu anda yeryüzünde kötülük var mı? Allah bu kötülüğü biliyor mu? Şimdi düz mantık şöyle diyor. Madem bu kötülüğü biliyor ve Allah müdahale etmiyor, o zaman haşa Allah zalim değil mi diyor. Çocukların başına gelen, savaşlarda insanların başına gelen, doğal afetlerde insanların başına gelen ve buna müdahale etmiyor. O zaman Allah zulmetmiyor mu? Haşa. İnsan bunu soruyor. Öncelikle şunu ifade etmem lazım. Bu soru bana çok samimiyetsiz geliyor. Çünkü yıllarca hep kulağım o kadar doldu ki bu soruyla. Samimiyetsiz gelmesinin sebebini konuşalım. Bütün kainat senin iman etmene yetmedi. Allah'ın zulmetmemesi senin iman etmene yetecek. Öyle mi? Bu bana cazip gelmiyor. Bu soru sahibi anlamak için, hikmetini öğrenmek için sorabilir. Ama kendisinin inançsızlığını bunu delil gösteriyorsa bu bana kesinlikle samimiyetsiz geliyor. Allah Azze ve Celle bir musibet gönderdiğinde iyiyi ve kötüyü neden ayırmıyor? Neden ayırmıyor? Ya bu işlere biz kendi dünya hayatımızdan bakarsak çok iyi olur. Sınavın sırrı kalkacağından ayırmıyor, öyle değil mi? Şimdi mesela sen bir bölüm okuyorsun, sen ilahiyat okuyorsun, arkanda abin var, dişçiliği bitirmiş, arkada gemi mühendisi arkadaşım var, arkada psikolog arkadaşımız var, mühendis arkadaşımız var. Burada bir sürü üniversite okumuş arkadaş var. Şimdi bu arkadaşların bir kısmı gecesini gündüzüne katmış çalışmış. Tam sınav esnasında hoca gelse, hepinizi imtihan ederken doğru yapamayanların da haline üzülüp bak doğru seçenek şunlardır dese sen karşı gelir misin, gelmez misin? Gelirsin değil mi? Hocam dur ne yapıyorsun ya? Bak üniversiteyi çalışanlar kazanacak. Üniversiteyi kazanmamak içinse hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ama bu ikisinin ayrılması lazım. Sen neden çalışmamış insanlara yardım ederek bizim aramızdaki farkı kapatıyorsun diye problem oluşturursun. Çünkü bu koşullarda en az bilgisi olan bir insan yardımla dahiliye mütehassısı olup senin anneni ameliyat edebilirdi. İster misin ameliyat etmesine? 3 tane kürdanı belki yan yana getirip 3 diyemeyecek bir arkadaşımız hocanın yardımıyla doktor olsa annene emanet eder miydin ona? Mümkünatı yok. Demek ki iyi ve kötünün ayrılması icap eder. Ve şunu unutmamak lazım. İyi olmak için bir şeyler yapmak lazım. Kötü olmak için hiçbir şey yapmaya gerek yok. İmanı elde edebilmek için bir mücadeleye girişmek, bir amel etmek, bir şeyler yapmak lazım. Ama küfre düşmek için hiçbir şey yapmaya gerek yok. O yüzden küfür ademdir. Yakaladınız mı? İman için mücadele icap ediyor. Ama küfür için bu icap etmiyor. Tam Allah Azze ve Celle böyle muazzam bir imtihan yaratmışken ve bence dünyadaki imtihan ben her gördüğümde her gün tekrar hayret ediyorum. Diyorum ki Ya Rab senin dünyada yarattığın bu imtihan bile senin var olduğuna delildir. Çünkü bak Allah Azze ve Celle imtihan sırrı olsun diye kendi gibi tapılabilecek betonlar, kendi gibi tapılabilecek metaller, kendi gibi tapılabilecek makamları da yaratmış ve birçok insan Allah yerine onu tercih edip onlara tapmış. Bu kadar ciddi bir imtihan ne için?
sınav sonucunda nereye yerleşeceğimizi görmek içindir. Sınavın ortasında biri gelip halinize acıdım, doğru budur, yanlış budur dese hiç kimse bundan razı olmaz. Peki şöyle olsa, Allah Azze ve Celle'nin sınavını bu sefer yazılı sınav gibi düşünmeyelim de bir musibet gibi düşünelim. Sel felaketi, tamam mı? Peki sel felaketinde o sel zalim mazlum ayırır mı? Yangın çıksa zalim mazlum ayırır mı? Deprem olsa zalim mazlum ayırır mı? Ayırmaz. Peki zalim mazlum ayırsaydı bu sünnetullahlar, mazlumlara her seferinde dokunmasa, zalimleri de her seferinde tokatlasaydı, bir tane zalim kalır mıydı? Bak, onların içi zalim olmasına rağmen dışlarında koyun postu giyerlerdi. Derlerdi ki hayır, ellemeyin bizi, biz dünyanın en iyi insanız derlerdi. Yani eğer sırrı imtihan olmasaydı, sadece zalime dokunup mazluma hiçbir şey yapmasaydı, sen bugün Ebu Cehil'le Ebu Bekir'in farkını anlayamayacaktın. Şimdi biz de dünyadaki bazı ahvallerden iyi kötü insan anlıyoruz değil mi? Mesela kötü günün oluyor, bir arkadaş yanında oluyor. İyi günün oluyor, bakıyorsun o arkadaş yine yanında. Diyorsun ki bu delikanlı baba yiğit birisi. Zıttı olsa, kötü gününde yanında yok, iyi gününde yanında. Dersin ki ya bu adam hoş bir adam değil. Mesela bir adam yanında otursa, senin yanındayken onun karısına laf söylüyor, öbürünün teyzesine laf söylüyor, öbürünün bacısına laf söylüyor. Sen böyle bir adamı ev hanene götürüp yemekte sofrada oturtur muydun hanımınla çocuğunla? Oturtmazdın. Ne derdi? Ya bak bu adamın ahlaksızlığı ortada. Nereden ortada? Sağ solla imtihanı kaybetti bu adam. Bizim şu arkadaşımızın eşine laf söyledi, bu arkadaşımızın annesine, bu arkadaşımızın bacısına laf söyledi. Böyle bir adam ahlaksızdır. Ben anladım, ben bu adamı sofrada oturtmazdım. Peki bu adam bu ahlaksızlığını gizleseydi, sen de o adamı sofraya oturtmak zorunda kalsaydın ne olacaktı? İyi ve kötü adamları ayıramayacaktın, iyi kötü hepsiyle sofrayı paylaşacaktın. İşte o adamın iyi ve kötü olup olmadığını anlamana sebep yine imtihanlar oldu. O adam birinin ahlakıyla, birinin parasıyla, birinin makamıyla imtihana girdi. Bir dedik ki biz bu asırda Nemrutlaştık, Firavunlaştık, belaları musibetleri çağırdık. İkinci cümle neydi? Evet bu musibetler geldi ama bu musibetleri Allah biliyor çünkü her şey onun ilminin içindedir. Üç ne dedik? Ya Rab madem bu musibetleri biliyorsun bunları gönderirken iyi ile kötüyü ayıramaz mıydın? Ve cevap olarak dedik ki ayırsaydı Ebu Bekir'le Ebu Cehil'ler ayrışmazdı. Geldik dörde. Kötülük geçici bir kavramdır. Zaten sonradan yaratılmış her şey sonradan sıfatlanır, öyle değil mi? Ezeli bir sıfatı olamaz sonradan yaratılmış bir şey. Kötülük geçicidir ve kötülüğün esprisi imtihan gereğidir. Yine düz mantık gidip deseydik ki ya Rab kötülük var anladım. Kötülük işlemeyen kullar yaratamaz mıydın? Yarattı. Kim onlar? Melekler. Onlar zaten var. Kötülük olmayan kulları yarattı mı melek olarak? Yarattı. Bunu bildikten sonra kötülük olmasın demek ne demek biliyor musun? İnsan olmasın demektir. Çünkü insan olacaksa, seçme şansı olacaksa, iradesi olacaksa, canımın istediğini alacaksam, canımın istediğini içeceksem, bu irade bana verilmişse zıtlıklar olmak zorundadır. İyilik ve kötülük gibi. Yani kötülük olmasın demek, insan olmasın demektir. Allah Hazreti Adem'i cennetten çıkartmaya da bilirdi bir imtihan gereği değil mi? Ama şunu biliyordu. Bizim istidatlarımız ve Allah'ı tanımamız cennette değil, dünya gibi bir yerde tam olacaktı. Burada musibete uğrayacaktık. Burada zahmet çekecektik. Burada hastalanacaktık. Burada dertlenip yalnız kalacaktık. Ve bunlarla birlikte biz Allah Azze ve Celle'yi daha iyi tanıyacaktık. Bu kadar tehlikelerin içerisinden bazen Allah çekip alıyor seni ve selamete ulaştırıyor. Ne diyorsun? Allah esselammış diyorsun. Bu kadar endişeli hayatın içerisinde gece uykuya daldığında kendini emin ve güvenilir hissediyorsun ve diyorsun ki Allah el müminmiş diyorsun. Karnın acıkıyor, alarm sesleri yükseliyor, haydi beni doyurma vakti diyor ve Allah Azze ve Celle kainatı gelinlik gibi giydirip sana rızıkları sunuyor. Allah Rezzakmış diyorsun. Tam böyle hata yapıyorsun ve yaptığın hataların farkına varıyorsun. Elini semaya açıyor, Ya Rab affet deyip tövbe ediyorsun. Ruhundaki o temizliği hissediyor ve Allah El Kuddüsmüş diyorsun. Annene bakıyorsun, çocuğuna bakıyorsun, eşine, dostlarına bakıyorsun. Muhabbet ne güzel bir şeymiş. Demek muhabbeti yaratan daha da güzelmiş diyorsun. Allah El Vedud'dur diyorsun. Şimdi bu Allah'ın isimlerini nerede tanıdık? Dünyada tanıdık. Ve o isimleri dünyada tanıyıp Allah'ı iyice hakkıyla bilebilmek için benim melek değil, insan olmam lazım. Çünkü melek acıkmaz, El Rezzak nedir bilemez. Melek hasta olmaz, Eş-Şafi nedir bunu bilemez.
benzer soruların bir tanesini şefkat tokatları meselesinin en sonunda Üstad Hazretlerine sormuşlar. Demişler ki üstadım sen şefkat tokatlarını anlattın. Bir kul yanlış yapar ama niyeti iyidir. Allah ona bir şefkat tokadı vurup tekrar daireye koyar. Bir kul yanlış yapar ama niyeti kötüdür. Allah ona zecir tokadını vurup daireden komple atar. Üstad Hazretlerinin bu anlattığı meseleleri anladık. Anlayan birisi devamında şunu sormuş. Üstadım bu dediklerinizi anladım ama genellikle Allah'a düşman olanlara baktığımızda bu dünyada başına çok bir şey gelmezken Allah'a yakın olan dostlar en ufak hatasında neden sürekli tokat yiyor bunu anlayamadık demişler. Haydi bakalım neymiş sebebi. Sual. Bismihi Subhanehu. 10. lema. Şefkat Tokatları Risalesi. Sual. Has dostlarınıza gelen musibetleri tokat eseri deyip hizmet-i Kur'aniye'de füturları cihetinde bir itap telakki ediyorsun. Böyle oluyor değil mi? Üstad Hazretleri'nin has dostları en ufak bir yanlışta bulunsa hem de genellikle en ufak. Peki Sinan sadece yanlışta bulunmaları tokat yemeleri için tek sebep midir? Yoksa bazılarının hatırından geçse bile yerler mi? Bazılarının hayallerinden geçse bile o tokadı yerler. Evet sizin samimi dostlarınız dünyaya en ufak meylinde tokat yiyorlar. Evet. Halbuki size ve hizmet-i Kur'aniye'ye hakiki düşmanlık edenler selamette kalıyorlar. Bakıyorsun bu hakikatleri temelinden bombalamaya çalışanların başına hiçbir şey gelmemiş. Biz bunu anlayamıyoruz diyorlar. Evet. Neden dosta tokat vuruluyor, düşmana ilişilmiyor? Garip değil mi? Batıya gidiyorsun nasıl hayat? Güllük gülistanlık. Orta Doğu'ya gidiyorsun her gün küçücük çocuklar içine bombalar yağıyor. Garip bir hadise bak. Gerçekten garip bir hadise. Şimdi bunun nedenine bakmak lazım ama öncesinde şunu da anlamamız lazım. Şu ahvali de anlıyorsun ki ehli küfür cenneti bu dünyada yaşıyor. Mümin ise dertlerin ortasında sanki cennete olan yolculuğa hazırlanıyor. Yani şunu da anlamak lazım. Mümin sen günde 50 defa nefessiz kalacak işler yaşayabilirsin. Bu dertlerin içerisinde şunu diyebiliyor muyuz acaba hep birlikte? Ya dünyadan ve dünya lezzetlerinin birçoğundan belki uzak kalmışım ama şu dünyada elde edilebilecek en önemli şeyi de ben elde etmişim. Neyi? İmanı. Bu kadar kıymetli bir mücevher musibetlerin içerisine gizlenmiş. İlginç. Evet, devam. El cevap. Ez-zulmü le yedûmü vel küfrü yedûm. Zulüm devam etmez, küfür devam eder. Bu cümle Münavi'nin Feyzül Kadir eserinde geçiyor. Muazzam bir cümle. Zulüm devam etmez ama küfür devam eder. Ne demek oluyor bu? Şimdi Allah'ı inkar eden topluluk dünyanın sonuna kadar olacaktır. Doğru mu? Hatta dünyanın en sonunda o topluluk galebe edecek. En sonunda. Zaten yeryüzünde Allah'ı anan kimse kalmadığı için kıyamet kopacak. Kıyametin kopuş sebebi bu. Şimdi bu pencereden baktığımızda küfür işin sonuna kadar devam edecek. Ama Allah Azze ve Celle zulüm için aynı şeyi söylemiyor. Diyor ki zulüm sonuna kadar devam edemez. Ben o zalimin işin sonunda başına şimşekleri, yıldırımları elbet koparacağım diyor. Neden rahat hayat yaşıyorlar diye sorulan sorudaki muhatap ehli küfür. Onlar dünyanın sonuna kadar bir mühletleri var. İblisin mühleti gibi. Dostların başına neden hemen tokatlar geliyor? Sualine cevap ise o dostlar bu aldıkları emanete fütur getirerek zulmediyorlar. Anlaşıldı mı? Ehli dünya penceresinden bakarsak daha büyük zalimler var. O zalimler zulümlerini en çok garibanları ezerek yapıyorlar. Çünkü garibanı sahipsiz zannediyorlar. Kainatın sahibinin garibanın da sahibi olduğunu anladıklarında da tokat yedikleri gün olacak büyük ihtimalle. Buyur devam edelim. Sırrınca. Sır neydi? Zulüm devam etmez, küfür devam eder. Çok güzel. Bazen böyle kısa cümleler anlaşılmayabiliyor. Ya küfür niye devam ediyor, zulüm niye etmiyor diye. Bu bir adetullah. Zalim bir yerde tokadı yiyor mutlaka. Ama küfür öyle mi? Sonuna kadar devam edecek. Devam. Sırrınca dostların hataları hizmetimizde bir nevi zulüm hükmüne geçtiği için çabuk çarpılıyor. Yani hizmeti yapmamak nedir? Zulüm. Şimdi böyle başınıza gelen işleri böyle tahattür edin. Kalbin daralıyor. Bir anda hiç aksilik yaşamayacağın bir arkadaşınla sorun yaşıyorsun. Yolda giderken hiç tartışmayacağın insanla tartışıyorsun. Hastalanıyorsun, yataklara düşüyorsun 10 gün 15 gün. Bunlar ne biliyor musunuz? Hizmette gevşeklikte bulunmak, hizmete fütur getirmek, hizmetten usanıyorcasına davranmak, verilen vazifeleri sürekli tehir etmek, bunlar tokat sebebidir. Bir insan sürekli aynı yere tokat yese artık hissetmez, doğru mu? Bu da zecir tokadına gider işte. 1 yedin, 2 yedin, 3 yedin, biraz canın yanıyor. Daha sonra bu işin artık yalaması oldun. Ya aman canım bu işi yapmasam ne olacak? Hep başıma aynı hal geliyor. İşte bu da zecir tokadına sebep oluyor. Şimdi bunları hem geniş dairede düşünün,
hem de şöyle bir derin derin düşünün. Bu kürsüden ey kardeşim şuna dikkat et, şuna dikkat et, şuna dikkat et diye defalarca anlattığımız arkadaşların kimilerinin daha dinç tutunmasına rağmen kimilerinin bu yükü götürememelerinin sebeplerine buyurun birlikte bakalım. Aynı olay. Aynı gerekçeler, başka bir şey değil. O yüzden şuradaki telkinleri çok iyi dinlemeniz lazım. Üstad diyor ki o esnada kürsüde konuşan bir Said hükmündedir diyor. Siz burada bu dersi iyi anlamanız lazım. Bu hakikatleri dinlemek zorundasın. Hayatına nakşetmek zorundasın. Bunları sürekli duymuyormuş gibi davranmak, görüp görmüyormuş gibi davranmak, bilip bilmiyormuş gibi davranmak şefkat tokatlarının sonucunda zecir tokadıyla bu daireden atılmaya sebep olur. Bunu iyi anlamamız lazım. Evet, buyurun. Şefkatli tokat yer, aklı varsa intibaha gelir. Anladınız değil mi? Hizmeti yapmamak bir zulüm mü? Zulüm. Yani zalim deyince illa Firavun Nemrut'u düşünme. Sen içindeki yavru Nemrut'a, yavru Firavun'a bak. Onlar hizmeti yaptırmayarak zulüm ettiriyor mu? Ettiriyor, evet. Düşman ise hizmeti Kur'aniye'ye zıddiyeti, mümanatı, dalalet hesabına geçer. Bilerek veya bilmeyerek hizmetimize tecavüzü zındıka hesabına geçer. Küfür devam ettiği için onlar ekseriyetle çabuk tokat yemiyorlar. Sinan anladın mı? Bir adam var, tanıdığın ettiğin bir adam. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl boyunca elinden gelen bütün kuvvetle iman hizmetine saldırıyor. Sen de böyle hayret ediyorsun Sinan. Oturmuş diyorsun ki ya bizim Murat abi geçen bir bardağını yıkamayı unuttu. Arabayı çarptı. Bu adam etmedik şey bırakmadı. Başına hiçbir şey gelmiyor. Hala dünyayı geziyor. Dünyanın en mutlu adamı. Karizma, eli yüzü düzgün, rahat, tatillerde, denizlerde falan, anladın mı? Hayret ediyorsun. Niye? Çünkü onun bütün yaptığı zındık hesabına geçiyor ya. Kimin hesabı oluyor? Zulüm hesabı mı? Küfür hesabı. Küfür devam eder. Ve onun tokadı çok büyük bir yere gider. Niye? Onu da konuşalım mı şimdi? Bak şimdi Sinan. Sen benim telefonumu kırsan şurada halledebilir miyiz? Çözeriz değil mi? Ne kadar? 5 lira, 10 lira. Ya telefonumu niye kırdın? Ya tamam ya al. 1000 lira da fazla al. Halledilir mi? Halledilir. Peki benim evime işinizden birisi bomba koydu. Çoluk, çocuk, ev, eş, dost hepsi Darüsselam'a gitti. Böyle konuşarak halledebilir miyiz masada? Bunu halledebilecek dünyada bile mahkeme yok. Böyle bir davayı görecek mahkeme yok ama elimizdeki şartlarda dünyadaki mahkemelere başvururuz. Yani böyle konuşarak halledebileceğimiz bir iş değil bu. Şimdi hizmet içerisindeki birinin yaptığı zulüm nevinden iş, telefonun kırılması gibi oluyor. Allah Azze ve Celle ahirete kalmasın, bunu hemen burada temizleyeyim diye tokatlıyor. Hadiste geçiyor mu? Müminin ayağına diken batsa günahlarına kefaret olur. Başına o işler niye geliyormuş? Yaptığın yanlış ahirette karşına çıkmasın diye. Ama öteki iman davasına düşmanlık eden adamın yaptığı iş zulüm hesabına değil, küfür hesabına geçiyor. Küfür hesabına geçtiği için dünyada onun hesabını görecek bir mahkeme yok. Hangi mahkemeye kalıyor? Mahkeme-i Kübra'ya. Binler sene, katrilyonlar sene, katrilyon çarpı katrilyonlar sene, karanlık, irinden, kor alevlerin içerisinde, sürekli uyuyamadan, bayılamadan, dinlenemeden azapların içerisinde trilyon, katrilyonlar sene geçirecek, çıkma ümidi yaşayacak, tam adımını atmışken geri atıp onu zindanın içerisine tekrar koyacaklar. Bütün sevdiklerinden ayıracaklar, en derin azaplara koyacaklar ki o adamın küfür hesabına yaptığı hainlikler ancak orada karşıya çıkacak. Hizmet eden birinin en ufak topallamasında başına bir tokat gelirken Allah'ın davasına sürekli düşmanlık eden adamlar istidraç nevinden huzurlu, rahat, güzel bir dünya hayatı yaşıyorlar. Bir sebebi daha var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde buyuruyor ki dünya müminin zindanıdır. Bu ne demek biliyor musunuz? Mümin dünyada yüzü gülmesin demek mi? Hayır canım. İnşallah mümin dünyada da terakki edecek. Bu ne demek? Ahiretle kıyasladığında bu dünyanın en güzelliği bile zindan hükmünde kalıyor demek. Demek müminin esas sevineceği yer Darüsselam. Dünya kafirin cennetidir. Bu ne demek biliyor musun? Allah'a düşmanlık eden, karşı gelen birisinin iki cihanda yüzünün en çok gülebileceği yer ama bu dünyada güldüğü kadar. O da bir steakhouse'da et yerken mi güldü? Yeni çocuğunu kucağına mı aldı güldü? Bunlar hep sıradan gülüş. Yani cennetin yanında bu gülüşlerin hangisi 5 kuruş 5 para eder? Şimdi bunu da hesaba kattığında Allah ahiretteki gülüşlerin eksilmesin diye bu dünyada biraz tokatlayarak temizliyor ve hesabını ahirete kalsın istemiyor. Senin kalbine sorsaydı aslan, bu dünyada sana ufacık azaplarla temizleyeyim mi? Ahirette sonsuz azap mı vereyim? Hangisini seçerdin? Ufak azap. Allah da onu isteyeceğini bildiğinden bu dünyada tokatlıyor zaten. Yani yine seni kalbine göre yaratıyor. Saf samimi müminler öyle isteyeceğinden zaten şefkat tokadını onlara vuruyor. Samimiyetsizler hesapçı ve kurnaz olacağından onları ellemiyor. Tamam gelin bakayım ahirete diyor. Bugün dişçiye gittim. Dişim bir tanesi çürük olmuş. Herhalde 20'lik. Yani zaten çok kullanılmayan bir diş ama var olması bile bir hikmetli dedi. Bence mutlaka kalsın dedi. Ve o yüzden istersen ona dolgu yapayım. 20 dakikada halledeyim. Bir 3-5 yıl daha kullan dedi. İstersen dedi öbür yıl mecbur bana geleceksin çekeceğim dedi. Yok abi dedim dolgu yap dedim. 20 dakikalık ufak azabı ilerideki o çekmenin büyük azabına tercih ettim. Demek ki insanın fıtratı bu. Fıtratı bu olmasa
bugün dişçinin masasında da bunu yapmazdım. Tabii daha büyük bir azap var mı? Var. Dişçi olan hanımın başka dişçiye gittiğini öğrendiğinde daha büyük bir azap. Hadi bakalım, o da bizi bekliyor. Evet. Nasıl ki küçük kabahatleri işleyenlerin nahiyelerde cezaları verilir, büyük kabahatleri de büyük mahkemelere gönderilir. Öyle de ehli imanın ve has dostların hükmen küçük hataları çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve süraten verilir. Neden dünyada süratan verilirmiş? Onları temizlemek. Cevabı veriyor mu içeride? Veriyor. Bu nazarla bakalım. Allah'a yakın dediğiniz insanlardan kaç tanesinin yüzü dünyada doğru düzgün gülmüş? Mesela Efendimiz savaş dönüşleri genellikle önce kızı Fatıma'ya gidiyor. Yine gidiyor. Kızı Fatıma hüngür hüngür ağlıyor. Ne oldu kızım diyor. Babacığım diyor. Senin yüzün bu dünyada hiç mi gülmeyecek diyor. Endişelenme diye Fatma annemize söylüyor. Babanın ismi bir gün yeryüzünün tamamında duyulacak diyor. O herhalde o mutluluğun haberini, müjdesini veriyor. Benim o zaman gülecek demek istiyor belki de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi büyüklerin hayatlarına baktığınızda, mukarrebinlerin hayatına baktığınızda, aktapların hayatlarına baktığınızda hangisinin hayatlarında dert yok? Hepsinin var. Peki Allah en sevdiği kuluna dert verir mi böyle? Demek bizim gördüğümüzün altından başka bir şey veriyor Allah. Ne veriyor? Dert görüyorsun ama asıl ilacı veriyor. Musibet geliyor ama asıl kas geliştiriciyi veriyor Allah orada. Şimdi Yusuf peygamberi nereye atmış? Zindana. Başka nereye atmış? Kuyuya. Allah Allah. Yusuf peygamber ya. İnsanlığın güzeli değil mi? Bir elma güzelse diyorlar ki Yusuf oraya sirayet etmiştir diyorlar yani. Yeryüzünün güzelliğini bile onunla anlatıyorlar. Şimdi Allah'ın bu kadar sevdiği bir peygamber kulu zindana atar mı? Seven sevdiğine böyle eder mi? Kuyularda bakar mı? Demek ki biz zahirde hafif bir kötülük görüyoruz ama onlar ne oluyor? Hayır, asla kötülük değil. Onun altında asıl ilaçlar var. Bizim günlük hayatımızda böyle geçmiyor mu? Mesela senin bir kabiliyetinin gelişmesi için ne yapıyorsun? Sürekli onu tahrik edip kullanıyorsun. Müzik kulağı olan adamlar vardır. Denk geldiniz mi? Denk geldiniz mi? Şimdi bu adamlara baktığında böyle sürekli ritimleri tutmak, ritimleri kaçırmamak için böyle kulaklarıyla antrenman yapar. Niye? Çünkü onu ne kadar tahrik edersen o kadar daha çok gelişir. İstidadı gelişir. Gurme adamlar vardır, görür müsünüz? Böyle ne bulsa yer. Önüne gelenin rızkı mıskını hepsini yer. Çünkü dilini ne kadar kullanırsa, ne kadar tahrik ederse o kadar gurmeliği artacak, dil kabiliyeti gelişecek. Peki biz sporda ne yapıyoruz? Aynı şeyi yapmıyor muyuz? Spora giriyoruz. Bak İdris hemen böyle oldu. Evet, diğer spor yapan kaslı arkadaşlar hemen dikelsin. Ne yapıyoruz sporda? Canımız yanıyor bak. Mesela 3x8 set gireceksin. Biceps. Ne oluyor? O tam böyle canlının yandığı yerde kasın geliştiği yer oluyor. Orada başta küçük bir acı var mı? Var. Ama neticesi nasıl? Çok tatlı. Sen bunu bildiğin için buna razı geliyor musun? Geliyorsun. Bu yüzden kasını sürekli streste bırakıyorsun. Ben geçen kızıma baktım. Dedim ki ya bu kızım çok tatlı ama annesine acı verdi zamanında. Normalde annesine acı vermesini istemezsin. Ama o küçücük acının sonucu o kadar güzel bir meyve olduğu için diyorsun ki bu acı bu neticeye değer diyorsun. Sporda da bu acı bu neticeye değer diyorsun. Kulağını istediğin kadar geliştir. Dilini istediğin kadar geliştir. Pazularını istediğin kadar geliştir. Kabirde çürüyor mu? Çürüyor. Orası değmiyor işte. Benim kabirde çürümeyen bir kasımı geliştirmem lazım. Hangisi? Kalp kasımı. Peki kalp kası nasıl gelişecek? Oradaki latifelere yükleneceksin. Nasıl bisepste, kol kasında tam acı çektiğin yerde kas gelişiyorsa cömertliğin tezahürü mü olacak sende? İnfak edeceksin. Allah rızası için Allah'ın sana verdiklerini infak edeceksin. En çok canının yandığı yere kadar o parayı vermeye devam edeceksin. Sonra diyeceksin ki üf işte kas böyle gelişiyormuş. Nereden belli? Gece uykum kaçtı oradan belli. Hala son 1000 lirayı düşünüyorum. Onu vermeseydim de arabanın tekerini mi değiştirseydim? Öyle çok oluyor değil mi? Adam öyle atıyor gidiyor. Sonra eve gidiyor. Ne yaptım lan ben? Hatay'da kebapla ne yenirdi o para falan. Ama diğer geliştirdiğin her şey kabirde çürüyecekken kalp kasın kabirde çürümeyecek kastır. Ehli dalaletin cinayetleri o kadar büyüktür ki kısacık hayatı dünyeviyeye cezaları sığışmadığından muktezayı adalet olarak alemi bekadaki mahkeme-i kübraya havale edildiği için ekseriyetle burada cezaya çarpılmıyorlar. İşte hadisi şerifte "Ed-dünye sicnül mümini ve cennetül kafir" mezkur hakikate dahi işaret ediyor. Dünya müminin zindanı, kafirin cenneti, işte o hadis söylüyor. Evet. Yani dünyada şu mümin kısmen kusuratından cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir dar-ı cezadır. Dünya onların saadetli ahiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Ve kafirler madem cehennemden çıkmayacaklar... Ne büyük bir tehdit değil mi? Çıkmayacak. 10 gün evde kalıyorsun, evde dayanamıyorsun. Kafir cehennemden çıkmayacak.
Şimdi bu nazarla baktığında sırat bu dünyada geçiliyor, o dünyada geçilmiyor. Madem bu dünyada geçiliyor ve ben insanım, kusurluyum, hatalıyım, beni birilerinin şefkat tokatlarıyla uyarmasından daha güzel hiçbir şey olamaz. Çünkü o sonsuz azaptan beni sakınıyor. Sobaya doğru koşan çocuğa annesi yetişip şöyle ne yapıyorsun kendini yakacaksın diye şöyle hafifçe çat diye bir tane vursa o çocuk için gül gülistanlık olur. Çünkü sobaya sarılsa eğer bir daha dönüşü olmayan bir hataya düşecekti. Onu mu tercih ederdiniz o küçük tokatı? Tabii ki de küçük tokatı değil mi? Allah Allah. Evet. Hasenatlarının mükafatlarını kısmen dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları tehir edildiği cihetle onların ahiretine nispeten dünya cennetleridir. Büyük seyyiatları Allah'ın inkarları oluyor. Dünyada yaptıkları iyilikler de ufak hasenatları oluyor. Büyük seyyiatların karşılığı nerede? Ahirette. Küçük hasenat iyiliklerinin karşılığı nerede? Dünyada yediler zaten. Hani bazen oluyor ya şöyle buluş yapmış adam. Nasıl olur ya o şimdi inançsız diye böyle mi olacak falan diye. Yani inançsızlık bütün kainattaki atomlara kadar her birine bir zulüm, hakaret olduğundan dolayı o büyük cinayetin tabii ki karşılığı ahirette olacak. Gelelim diğer yaptığı ufak iyiliklerin karşılığına. Onların karşılığını da zaten dünyada görüyor diyor. Nasıl görüyor? Yiyorsun, içiyorsun, varsın. Var olmak başlı başına bir güzellik ve bunu tadarak onun karşılığını almış oluyorsun. Devam. Yoksa mümin bu dünyada dahi kafirden manen ve hakikat noktayı nazarında çok ziyade mesuttur. Evet, bunu her gün yaşıyoruz. Şurada geçirdiğimiz bir saniyeye şükrediyoruz. Bu kadar güzel birlikteliklere, böyle Allah yolunda koşturan dostların olmasına. Birçokların nazarı inan şöyle, dünya çöplük hükmünde. Şöyle içerisinde Allah için koşturan kardeşler olmadı mı çekilecek çile bile değil. Şimdi bu nazarı, bu lezzeti biri bilse, biri tatsa, değerini feda etmez ki. Tam zıttıyla bakılıyor değil mi bu asırda? Bir adam kendini dünyaya adasa, kimse yadırgar mı onu? Başarılı iş adamı. Bir adam zıttını yapsa dese ki ben kendimi ahirete adadım. Ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin ya? Yat almadan olur mu bu hayat ya? Aynı gömleği mi giyeceksin hep ya? Sen ne yapıyorsun insan? Bak beyin yıkıyorlar ha falan. Tam zıttı olması gerekmiyor mu? Mesela Efendimiz kendini adamamış mı? Adamış. O zaman doğrusu o yani. Kim ne kadarını yapabiliyorsa o doğru yani. Herkes aynıyla yapamaz. O güç yetiremez. O bir iman meselesi. Ama zıtlığa bakar mısın? Tam zıttıyla bakılıyor. Biri kendini dünyaya adasa başarılı iş adamı. Her gün bir yerde ödül. Ahirete adadı mı? Kafa gitmiş bunun ya. Allah Allah şuna bak ya. Her gün namaz kılıyormuş. Zaten her gün kılınıyor. Vallahi çok ilginçler ya. Çok komik söylemleri var ya. Gerçekten çok ilginç. Evet buyurun. Adeta müminin imanı, müminin ruhunda bir cennet-i maneviye hükmüne geçiyor. O adam zaten o lezzeti aldığı için bırakamıyor bu işi, anladın mı? O ruhun lezzeti bedenin lezzetinin çok üstünde. Adam Kur'an'dan, cevşenden, namazdan, muhabbetten, Allah yolunda kulluk etmekten öyle bir lezzet alıyor ki. Bunu anlatamazsın yani. Bu anlatılabilecek bir şey değil. Diğer adam gezmekten, yemekten, içmekten lezzet alıyor. Onun lezzet listesinde senin lezzetlerin yok. O yüzden anlamıyor. Senin bu işleri yaparak nasıl bu kadar lezzet aldığını anlayamıyor adam. Devam. Kafirin küfrü, kafirin mahiyetinde manevi bir cehennemi ateşlendiriyor. Bunu da hakikati duyup duymamış gibi yapan adamların hayatlarına 5 yıl sonra, 6 yıl sonra, 10 yıl sonra bakın. En son ruhlarındaki psikolojik bozukluklarından çay içerken ellerini titrediklerine bile şahit olacaksınız. Şimdi şefkat tokadı yiyen arkadaşlar için soralım. Veyahut başına musibet gelmiş herhangi bir arkadaş için soralım. Acaba bizim Allah'a küsme hakkımız var mı? Yok değil mi? Neden yok? Çünkü bizim başımıza gelen olaylar yine insan iradelerinin seçiminden kaynaklı olaylardır. Yaratıcısı Allah'tır ama yaratmaktaki illet insanın iradesidir. Şimdi Cihat senle Şimşek şurada kavga etseniz. Sonra ikiniz de gelip bana küsseniz. Çok komik oldu değil mi? Derim ki manyak mısınız? Yani siz kavga ettiniz ya. Ben ne yaptım siz bana küsüyorsunuz? Şimdi öyle olmuyor mu dünyada? İnsan insana zulmediyor. Allah niyetli diyorlar, Allah'a küsüyorlar. Aynı akıl tutulması değil mi? İşte bu hakikatleri bilmediğinde çok komik bir hal alıyor ya. Allah bu hakikatlerden geri koymasın hakikaten. Bu pencereden bakamayınca dünyadaki olayların hiçbir şeyine mana veremiyorsun. Bu hakikatler böyle dürbün gibi yani. Bir olayı görüyorsun Sinan buymuş diyorsun ama dürbünü tersten tuttuğunda sana hakikati anlatacak olay senden uzaklaşıyor. Dürbün böyle baksan yakınlaştırır, ters tutsan uzaklaştırır. O manayı yaşıyorlar. Na ehil olur mu arzı ehil, her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil. Ne demek biliyor musun? Onu da araştıralım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Bitirdik ha şefkat tokatlarını. Nereye ya? Bitirdik ya. ya onlar sürpriz. Güzel bitti ama değil mi? Bu hafta 2-3 kişi aradı da bizzat hayatında yaşadığı acılardan bahsettiler. Karşı tarafının yaptığı zulümlerden bahsettiler. Hakikaten zulüm yani.
kendi yorumu değil zulüm. Ondan sonra da hakikaten aynı soruyu sordular aslında. Yani niye onlar huzurlu? Anlayamıyor bir türlü. O yüzden hani sen dedin ya bir ara abi, dua niye iman bahsinin içinde? Çünkü insanların imanını etkiliyor bunu çözemezse. Bu meseleler de öyle, imanı etkiliyor. Eyvallah. Eğer burada bir kırılma yaşamazsa, olayı göremezse buradan sonra isyana, namazı bırakmaya doğru gidiyor. Gerçekten olmuyor ha Yunus. Yani aklın, kalbin bunların tamamı anlayacak. Bir de anladıktan sonra işin pratik kısmı var. Mesela anlıyorsun, bir olay yaşıyorsun. Bir gün sonra anladığını reaksiyon verebiliyorsun. Aa bu buydu diyorsun. Sonra o 20 saate düşüyor. 10 saate, 5 saate, 1 saate en son ne oluyor? O hadisteki hani Medineli kadın vefat ediyor da Efendimiz gidiyor sabredemiyor ya. Sonra peşine geliyor Efendimizin sabır olay anında diyor. O hadis gibi olay anında oluyor. Allah razı olsun kardeşim.